Kablonun tekrar sarılması için herhangi bir tuş bulunmuyor. HEPA filtreyi düzenli aralıklarla temizleyeceğiz, kontrol edeceğiz, kirlendiğinde yıkayacağız, kurutup tekrar takacağız ama gerçekten sizi şaşırtacak yüksek bir meblağ ile karşılaşabilirsiniz. Bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Evet, Bosch ProSilence elektrikli süpürgeden bahsedeceğiz. Yaklaşık 2 ay kullanımımız oldu. Süpürgeyi tanıtırken kullanım tecrübelerimize dayanarak bu süpürgeyi almaya değer mi, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir bunları da anlatacağız. Bu süpürgeyi alırsanız veya daha önce almış olup halen kullanmaya devam ediyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı konulardan da bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Süpürgenin özelliklerinden biraz bahsedelim. Süpürgenin gücü 600 Watt. Şöyle altındaki etiketten gösterelim. Burada yazdığı gibi. 600 Watt sarfiyata karşılık emiş gücünün çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bazı makinelerde görürsünüz 2000 Watt, 2400 Watt, 2500 Watt. Yani birçok 2000 Watt ve üzeri elektrik süpürgesinden daha iyi emiş gücü sergiler. İsmindeki ProSilence 69 sayısı muhtemelen maksimum ses seviyesinden geliyor. Maksimum ses seviyesi yani gürültüsü 69 desibel. Birçok geleneksel elektrikli süpürgenin 80 desibelin üstünde olduğunu düşünürsek oldukça sessiz bir süpürge olduğunu söyleyebiliriz. Süpürgenin ağırlığı 5,6 kilo. Çok ağır bir alet değil ama çok hafif de değil, yani ortalama kullanımı kolay bir elektrikli süpürge. Tabii ki bu 5,6 kilogram sadece gövde, yani şu an tuttuğum kısmın ağırlığı. Süpürgemizi bulunduğu gibi yatay veya dikey olarak park edebiliyoruz. Şöyle göstermem gerekirse şöyle monte edelim önce. Şöyle raylı bir kısmı var. Bunu şu gördüğünüz yuvaya yerleştirdiğimizde bu şekilde istediğiniz yere götürüp bırakabilirsiniz. Veya da şu kısmı altındaki şuraya yerleştirdiğimizde, sürdüğümüzde yukarıdan aşağı doğru bu şekilde bir yere bırakabilirsiniz. Süpürge yıkanabilir bir HEPA filtreye sahip. Şöyle hortumu çıkartıp size göstereyim. Kapağı söktüğümüzde şu gördüğünüz beyaz filtre yıkanabilir HEPA filtre. Düzenli aralıklarla bunun temizliğini yaptıktan sonra tekrar aynı yere bir kaseti monte eder gibi şurada bir tık ediyor. Monte edip kapağını kapatıyoruz. Tabii HEPA filtreyi düzenli aralıklarla temizleyeceğiz, kontrol edeceğiz, kirlendiğinde yıkayacağız, kurutup tekrar takacağız ama belirli zamanlarda tabii kullanım sıklığına ve kullanım tarzına göre de değişecek şekilde mesela 1-2 yılda bir, belki az kullanıyorsanız işte 3 yılda bir bu filtreyi yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Ya da iş yeri temizliği gibi veya da sık sık araba temizlemek gibi biraz zor koşullarda kullanırsanız her yılda değiştirmeniz icap edebilir. Yine kapağın arka tarafında şöyle kapağı açtıktan sonra siyah renkli yıkanabilir bir filtremiz var. Sünger yapıda. Bu süngeri de yine belirli aralıklarla yıkamamız gerekiyor. Zaten yıkayıp da suyunu şöyle sıktığınızda göreceksiniz. Süpürgemizin 10 metre bir kablosu var. Şu arka tarafında çektiğimiz zaman geliyor. Kablonun tekrar sarılması için herhangi bir tuş bulunmuyor. Şöyle hafiften bir hareket yaptığınızda topluyor. Şöyle serbest bırakayım. Şöyle kendi kendine otomatik topluyor makine. Kablosunu çekmişken şöyle bir çalıştıralım, sesini duyalım. Öncesinde hortumunu takalım. Yoksa emiş sesi gelecek yüksek olarak. O da daha gürültülü çalıştığı hissini verecek. Yanıltmış olmayalım. Üzerindeki güç tuşuna bastığımızda ya da üzerindeki güç düğmesine bastığımızda makine çalışıyor. Üzerinde işaretler var.
En kısık olduğu konuda min, yani en düşük ayar. Şöyle biraz açtığımızda koltuk temizliği, biraz daha açtığımızda halı temizliği, biraz daha açtığımızda parke veya sert yüzey temizliği ve sonuna kadar açtığımızda da en yüksek seviyede olduğunu gösteren yazılar ve resimler var. Bu şekilde açıp kapatıp temizliğimizi yapıyoruz. Eğer uygun konumlarda kullanmazsanız, mesela halı temizliğini maksimum, yani en yüksek seviyede yapmaya kalkarsanız kolunuzu yoracaktır. Veya sert yüzey temizliğini tutup da minimumda yaparsanız bu sefer yeteri kadar emiş gücü vermeyecektir ve sizi memnun bırakmayacaktır. Bu nedenle temizlik yaparken uygun konumu seçmemiz gerekir. Evet, şimdi kapatalım. Şimdi makinenin fişini çektim. Kablosunu sonuna kadar çekiyorum. Evet, sona geldik. Otomatik sarmayı devreye alacağım. Bakalım nasıl sarıyor. Şu an kablo serbest. Başladı. Yavaşladı. Ama geldi, evet. Yani sonuna kadar sarılıyken bile müdahale etmeden 10 metre kabloyu hemen kendisi topluyuveriyor. Süpürgemiz toz torbasız bir süpürge. Şöyle toz haznesi var. XL diyor, yani büyük olduğunu gösteriyor. Kapasitesinin 2,4 litre olduğunu söylemiştik. Bu toz haznesini sökmek için üzerindeki düğmeye basıp buradan da kulpundan tutup söküyoruz. İşte toz haznemiz elimizde. Ya da konteyner diyelim. Konteynerin üst kapağını sökmek için şöyle tırnağı var. Kurtarıyoruz ve tamamen kapağından ayrılıyor. Tabi temizlik yaptığımızda bunun içi kirlenecektir. Toza maruz kalmamak için tabi kendinizden uzak tutarak uygun bir ya çöp poşeti ya da dışarıda temizlik yapıyorsanız nereye döküyorsanız içindeki pislikleri sallayarak döküyorsunuz. Bunu sallarken silkeleyip sağa sola çarpmamaya dikkat edin. Bu kırıldığında hem temin etmesi zordur hem de oldukça pahalı olduğunu düşünüyorum. Fiyatını bilmiyorum ama gerçekten sizi şaşırtacak yüksek bir meblağ ile karşılaşabilirsiniz. Bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle özellikle toz haznesini temizlerken lütfen dikkatli olun. Kendinize masraf açmayın. Toz haznesinin altında bir filtre var. Bu filtreyi de belirli aralıklarla temizlemek icap eder. Temizliğiniz bitti. Eğer içini suyla yıkadıysanız mümkünse kurulayın veya da açık bırakarak bir süre kurumasını bekleyin. Sakın ıslakken, içinde su varken temizlik yapmayın. Yoksa tozlar, pislikler o temizlik yaptığınız nemli olan ya da ıslak olan haznenin içine yapışıyor ve temizlenmesi daha güç hale geliyor. Şöyle kapağını kapatalım. Kapattık ve aynı şekilde yerleştirdik. Kullanımı gayet kolay, sökmesi kolay, takması kolay, temizliği kolay. Olumlu ve olumsuz hususlardan da bahsedeceğimiz şimdi sonuç değerlendirmemizi yapalım. Süpürgemiz piyasadaki benzer özelliklere sahip bazı süpürgelerden daha pahalı. Günümüzde 1500 ila 1700 Türk lirası fiyatı var. Rakiplerinden biri olan Philips Marathon süpürgeden ise daha ucuz. Bu arada Philips Marathon Ultimate süpürgenin tanıtımını da kanalımızda bulabilir ve izleyebilirsiniz. Fiyat konusunda şunu diyebiliriz. Bosch markasına güveniyorsanız özelliklerine göre aşırı pahalı olmadığını, kabul edilebilir bir fiyatta olduğunu belirtmeliyiz. Gürültü seviyesi 69 desibel değeri ile sessiz sayılabilecek bir makine. Toz haznesi büyük ve temizliği kolay. 600 Watt gibi düşük sarfiyata rağmen çok iyi bir emiş becerisi var. Tozlu zeminleri süpürürken bile dışarı toz püskürtmüyor. Biraz da olumsuz gördüğümüz bazı konulara değinelim. Süpürge biraz cüsseli. Daha az yer kaplasa biz de daha mutlu olurduk. Özellikle halıda kullanım esnasında, yani halı süpürürken kolu fazla yoruyor.
En düşük seviyeye aldığımızda kullanım kolaylaşıyor ancak burada da performans kaybı yaşanıyor. Bazılarımız için fiyatının da yüksek geleceğini düşünüyoruz. Süpürge ile ilgili sormak istediğiniz başka hususlar varsa yorumlara yazınız, en kısa sürede cevaplayacağız. Videomuzu beğenir ve abone olursanız seviniriz. Bosch ProSilence 69 elektrikli süpürgeden bahsettik. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.